Merhabalar efendim. Linç Gelsin özel bölümüyle karşınızdayız. Sevgili partnerim Demet Işıl'la birlikte. Efendim biz pazartesileri biliyorsunuz Linç Gelsin yapıyoruz. Bu pazartesi Linç Gelsin'de hiç planlı programlı olmadan birine seslendik. Partnerim seslendi. Ben de döndüm böyle. Hodri meydan buyurun da gelin falan diye ben yine kendimi kaybetmişim. Niye yaptım bilmiyorum ama çağrıya efendim cevap çok geldi. Çok hızlı yanıt geldi. Sevgili Sevda Türkse bugün bizimle beraber. Ben çok mutluyum birincisi. Ona bir ses kaydı attım. Şimdi söyleyeceğim Sevda Hanım'a. Ondan sonra hemen kendisine söz vereceğim. Dedim ki fikirler aynı, cesaret benden daha çok. O yüzden sizinle beraber dedim bu programı yapmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Hoş çok geldiniz. nazik ve saygılı bir şekilde bana laf atmışsınız. Çok güzeldi. Yani laf atmanın da seviyesi var. O kadar güzel seviyeli bir tırmalamaydı ki dedim ki gitmem lazım. Ben Gitmem ne lazım. yaptığımın çok farkında değildim. Ya çok Şimdi güzel. Pelin'in gazeteci kimliğiyle... Gelin burada bağırın diyor. Evet, evet dedi. Ben de kuafördeydim. Birden bir güldüm. Yeliz dedi ki Sevda Hanım ne oluyor? Dedim yok gitmem lazım. Beni dedim çağırıyorlar gel orada var diyor gitmem. Ben evet şuurum. Şaka bir tarafa. Hoş geldiniz. Yani Pelin'in gazeteci kimliğiyle size sormak istediği, en başta ben Pelin'e dedim ki Pelin'ciğim bir avazda sorularını sor. Evet. Ondan sonra bizi bir baş başa bırak. Çünkü bizim konuşacak Hazır çok fazla mısınız? konumuz var. Evet. Evet. Sorun Yani bakayım. öncelikle hakikaten ben de o gün böyle yani normalde yapılan bir şey değildir ama merak ettim. Gelmenizi istedim. Orada söylediğim cümleyle başladım. Orada böyle elimi de şöyle yapmışım kendimi izledim. Hani gelin de burada bağırın. Burada bize bir bakın böyle kadın mı olur falan da demişim. Kadınlar beni çağırmış gelmez miyim? Tabii, İki tane kadın. Ne yaptı? Benimle ister aynı fikirde olsun olmasın. Seviyeli, program seviyeli şey yok. Kötü niyet yok. Gelirim abi ne yapacaksınız yani? En fazla döversiniz. Estağfurullah. Bak, Şaka yapıyorum. Beni çok iyi tanıyanlar şu an o kadar iyi biliyor ki masanın altında Pelin ne zaman saklanacak diyorlar. Peki bir şey şundan başlamak istiyorum. Gerçek anlamda sizin bir bağırma probleminiz olduğunu düşünüyor musunuz? Yani kendinizi ifade ederken, inandığınız meseleleri anlatırken hani çünkü her konuda görüşünüzü ifade ediyorsunuz. Ama böyle bir sanki mizaç ve üslup halinde böyle bir bağırma, bir azarlama, bir sert, böyle gergin bir kadın imajı çizdiğinizi düşünüyor musunuz? Böyle bir algı var çünkü böyle algılanıyorsunuz. Şöyle değerlendirmek lazım. Ben iletişimciyim. Bu konuda da onlarca kitabım var. Şimdi ben sokakta bağırmıyorum böyle. Ben evin içinde de bağırmıyorum. Ben normal zamanda yani kurabiye gibi bir insanım. İnsan olana zaten çok iyiyim. Yani dün bir söz paylaştım. Hiçbir cam kırılmadan kimseyi kesmez. Kırıldıktan sonra dikkat etmeniz lazım. Kırılan şeyi biz nasıl, bak bu bardağı böyle tutuyoruz değil mi? Çok rahat. Bunu kırıldığı anda nasıl tutuyorsunuz? Böyle sizi kesmemesi için. Doğru. Birincisi bu. Ben kendi inandığım doğrular ve toplumsal konularda siyasi tarafım da var, o ayrıdır. Ama ben her türlü seviyeli tartışmanın içinde olurum. Belden aşağı vurmaya nefret ederim. Belden aşağı vuranlar ya da belden aşağıyı normalleştirmeye çalışanlara karşı ben aslında sesimi yükseltmiyorum. Anlayana sözümü yükseltiyorum. Gıcık olanlar sesimi yükselttiğimi zannediyor. Yani aslında şuna şey diyebilir miyiz? Hani karşı tarafın o andaki anlayabileceği seviye neyse onunla öyle cevap anlıyor. vermek. Yani sen kalkıp gece kulübünde yapılacak hareketleri halkın içinde yaparsan ben sana o anda sen halkın değer yargılarının üzerinde zıplarsan, maneviyatı hiçe sayarsan, inancı geçtim, insan olmanın gereği olan, birlikte yaşamanın kurallarını sen çiğnemeye kalkıp bir de onun üzerine ağzınla şak şak sakız çiğneyip suratıma balon patlatıyormuş gibi bunu meşrulaştırmaya çalışırsan ben de senin anlayacağın tonda giderim. Bakın biz geldik programdan önce de sohbet. Ben zaten normal hayatta da yani çok esprili bir insanım. Mesela ben çok sabırlı da bir insanımdır. Programımı yaparım, tepkilerimi veririm ve ondan sonra normal hayatta da keyfime bakarım. Şeker gibi devam ederim yani diyor. Ederim ama her konunun bir gereği var. Siz şimdi mesela ben idam konusunda da bağırdım. Niye orada bu kadın niye bağırıyor demediler. Ben idam istiyorum. Bak şu an aklıma geldiğim zaman sinirlerim bozuluyor. Biliyorum o konuya yani lütfen hemen girmeyelim. Sınırları çok iyi belirlenmiş.
kamera kayıtlarıyla bak geliyor işte bak. Çok bak, tehlikeli bir bak, şey idam ama istemek. bak kamera kayıtlarıyla diyorum belirlenmiş. Tamam mı? Orada var adam sokak ortasında karısını tak 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 Şimdi öldürüyor. Pelin bak Ya da orada kadın, bak, şu anda kadın, chatte ne durumdayız tak. bilmiyorum ama bu konuda özellikle Bak. Sevda Hanım'ın bugünkü storiesine Şimdi bak, baktınız mı bak onu da nasıl bilmiyorum. ben konuya göre havaya giriyorum. Abicim bak şimdi ben demiyorum. Çünkü bu özellikle dedim iftiraya çok açık bir Evet. konu olduğu için. Şimdi kamerada gözünün önünde adam karısını vurdu. Biz her gün bir tane kadın. Hayır, hemen kısaca bugünkü mevzuyu, bugünkü idam idam isteme mevzusuna kısaca Ha. söylemek istiyorum. 5 yaşında bir çocuğun gözü Ha. önünde dedesi annesini pardon babası annesini Tutuyor. tutuyor ve dedesi İzledim. anneyi Bıçaklıyor. bıçaklıyor ve ölümüne sebep oluyor. Şimdi İzledim. birincisi bence Ha. anne olmanın vermiş olduğu bir içgüdüyle yani Sevda Hanım da ben de sen de bir kedi annesisin ama Tamam. anne olmanın ve boşanmış bir yani o Tabii. konuyla çok fazla muhatap olup Mücadele hayatını etmişsin. mücadele etmiş Tacize mi uğramadın? kadın olmanın vermiş olduğu bir tepki bu. Bence bu idam konusu şöyle. Çok tehlikeli bir Mesela söylem. şunu söylüyor musun İdamı Pelin? desteklemek Sınırları. çok Bir dakika. Ama bak tehlikeli ya. Pelin'cim kamera var kayıt. Sokakta kameralar var. Adam geliyor karısını tak 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 vuruyor. Sebep diyor ki işte diyor fark etmez. Diyor ki ben beni aldattığından şüphelendim. Ben aldatmayı onaylamayan bir insanım ama bir insan seni aldatıyor diye sen gidip o insanı öldüremezsin. Tabii canım. Ya zaten bir insanın hani şimdi bir Gibi. insanın Bak hayatını şimdi burada nasıl tabii ki- yükseliyorum, yani oraya şimdi bir geleceğim. insanın Hadi hayatını bu konuyu- alamazsın yani sen Şöyle. o okey fakat Bak eğer şuna, idamı benim ablam desteklersek eceliyle öldü. Allah Böyle rahmet yürürken eylesin. bak Allah ben rahmet sana eylesin. acıyı tarif edeceğim. Yürüyerek hastaneye gitti sapasağlam. Beyin kanaması 7 gün koma öldü. Allah rahmet eylesin. O kadar büyük bir acı ki. Tabii. ki. Eceliyle hastanede mis gibi yatağında ölmesine rağmen benim annem hala kendine gelemedi. Bir de evladının hunharca bu İzlese. şekilde Tabii. arkadaşım bir insanın sen Canını Allah'tan alamazsın. başka olmaz. Yaşam hakkını bu şekilde alıyorsan benim vergimle o cezaevinde içtiği bir yudum su haram zıkkım olsun Şimdi istemiyorum. şöyle bir şey var. Ben her cuma burada dava Onu dosyaları inceliyorum. Yarım kalan diye bir format var. Biliyorsanız Bak, geldi biliyorsunuzdur. işte. Bilmiyorsanız da ne olur takip edin. Çünkü o kısım Evet. gerçekten benim için bütün bu YouTube'da manevi olarak Aslında en bir nevi beslendiğim adalet arayışı. taraf. Evet. Burada anneler gelip bana şöyle şeyler anlatıyorlar. Çocuğunun otopsi raporunu okumuş. Kadınlar anlatıyor. Ve acısını yani yaşayamıyor değil acıyı mi? falan O yaşamış. hak aramadan Tabii canım, yani şeyi Şimdi bu yok. çocuğun hayatı ne olacak? 5 yaşında çocuk. Travma bitti. Bitti. Hayatı bitti. O da böyle olacak. Emine Ya da Bulut daha diye kötüsü bir- olacak. Emine Bulut Evet. diye bir vaka vardı. Oradaki kız çocuğunu hatırlarsınız. Peki Ne oldu o Pelin kız tek bir şey çocuğuna soracağım. mesela? Bunu izleyicilere de sormak istiyorum. İdam istemiyorsun ama şunu söylüyor musun içinden? Onu nasıl olsa içeride hallederler. Yani idamı desteklemek neden tehlikeli biliyor musunuz? Neden? Çünkü Doğru şurada kullanılmayacağı için. sapla saman karışır Ama diye ben ne tehlikeli. diyorum? Yani Bak, bunu çerçevesi. öyle bir Kanun tasarlam. yapıcılar, yani ben başka şimdi bir siyaset tasarlama. de biliyorum, hukuk da az çok artık işin içine giriyoruz. Kanun yapıcılar bir kanun düzenleyecek. Diyecekler ki işte kamera kayıtlarıyla tespit edilmiş, bak kendini nefsi müdafayı söylemiyorum. Mesela? Ben mesela şunu da tecavüze uğrayan bir kadın kendini korurken karşındakini kurtulmak Öldürüverdi, için evet. bir şey buldu sapladı. Bu kadın direkt beraat. Nefsi müdafaa var Nefsi orada. mi? Ne demek daha bırakacağım bana tecavüz mü etsin? Mesela bu da var ama bu konu yani şimdi bak dünya eskisi gibi değil maalesef. doğru. Artık her yer kamera yani asansör kamera o kamera. Mesela küçük bir çocuğa tamam mı? Tecavüz ediyor 3 yaşındakine. Konuşmayalım bu Var, konuyu. iki var. Bana da Neden? bırakabilirler bu Abi arada. bana bak. Hadi. Bak Farkındayım. bunların yaşaması insan ziyanı. Bak insan olarak Ve çok senin güzel. vergilerinle Evet. içeriği okey, şey ama yapıyor. çok ciddi, çok detaylı, Heh. çok böyle her Ya da vakaya adım edilsin ayrı abi. bakabilecek. Tecavüz eden adım kimyasal edilsin. adımı Yok abi o da destekliyorsun. ödül yaşayacak. Oh cezaevinde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar Prison Break bilmem ne onları izliyorlar. Ben cezaevlerinde eğitim verdim. Türkiye'deki cezaevlerinin standartları tamam mı? Yüksek standart. Tabii git ben kadın cezaevine de girdim. O şeylerin oraya kadar. Abi cezaevindeki olana ne yapacak yani? Jacuzzi'li banyo mu yapacak? Tabii ki 3 kişi 5 kişi aynı banyoda. Cezaevi bu.
seni otele tatile tabii gitmiyorsun ıslah ki. evi, orada ıslah olup çıkması İşte, gerekiyor. Orada ama sistemin evet, ona Orada eğitmesi daha çok gerekiyor. örgütlenip Bak, çıkıyorlar işte. Dinden tut, bak dinden tut, Eğitim alması dini eğitim gerekiyor. tabii. Ben zaten eğitime gittim. Evet, evet, eğitim veriliyor Konserden tut. Mesela ben Nadide Sultan'ı gönüllü oraya konsere götürdüm. Demet Akalın gitti. Yani siz mesela müracaat ediyorsunuz. Cezaevi müdürü de onda izin Gidebiliyorsunuz. alıyor. Bir Nadide Sultan'ı konsere götürdüm. Ben tam 6 ay ücret bilabedel her hafta cuma günü eğitime gittim. Tekrar kazandırmak üzere. Ve bilabedel, yani o benim sosyal sorumluluğum Ya olarak. bunu anlıyorum ama şöyle bir şey var. Hakikaten Niye sistemin, bakalım? o zaman sistemin doğru işliyor olması lazım. Sen Islah sisteme evi- güvenmediğin için bunu Ya istemiyorsun. ıslah Olması evi- gereken bu aslında. Zaten bütün tepkiler bu. Sen Ama sisteme ve yasayı- genele güvenmediğin için bunu yasayı istemiyorsun. çok böyle yani, Tamam, kamera kötüye kayıtları. mesela Arkadaşım, kötüye kullanılmaya müsait olmayacak Aynen. şekilde çok Yes. spesifik Evet, bir şekilde aynen. Ben de zaten değiştirmek bunu gerekiyor. savunuyorum. Hayatım, Yani ben bu de tıpkı böyle şey gibi. savunuyorum. Mesela kamera kayıtlarıyla kaç tane kadın veya erkek veya çocuk cinayeti. Biz şimdi hep kadın Biz her gün cinayeti bir kadın diyoruz ya. görüyoruz ne yazık Baktığınız yani. zaman Ahmet bir erkek cinayeti. Yani tabii ki. Evet, öldürüldü evet. ya. Tabii. Biz şimdi bir de şunu yapacağız. Bir Türkiye'de kanunları kadın üzerinden değil, insan olma üzerinden. Ama nedir? Tarihler boyu kadınlar bütün dünya tarihinde, git İngiliz tarihine bak, filmlere bak, Amerika. Bugün de git dünyada kadınlar her zaman kadın olma özelliğinden erkeğin maddi ve manevi ve olarak maddi ve fiziksel olarak daha güçlü olmasından dolayı biz hep 5-0 yenik başlıyoruz hayata. Bu böyle. Ben şimdi çok cesaretli biriyim ama şuradaki çocuk gelip beni tutmaya kalksa ben bir erkeğe çok nadir birkaç kadın. Fiziksel olarak evet Tabii, yani avantajı okey onun kabul ediyorum. avantajından dolayı erkekler, tamam mı, kadını hep ezmiş. Sonra işte dinimizde olmayan şeyleri sanki ve kendi oluşturdukları adeti, kültürü sanki peki bir şey İslam'da böyle söyleyeceğim. yok böyle Bir bir şey şey. söyleyeceğim Sevda Buyurun Hanım. canım. Şimdi sizin sevmediğiniz bir kavram ama yani bunu biz Feyza Altun, buradan Feyza sana selam olsun. Feminizm izlediğini geliyor. biliyorum. Şimdi siz bir feminist gibi konuşuyorsunuz, farkında mısınız? Yani Bakın. söylemleriniz, ben yanımda bir feminist oturuyor derim. Çünkü kadını O zaman feminizm kavramı da doğru anlaşılmamış. Şöyle, Yani oluyor burada Türkiye'de. böyle bir durum var. Ben insan olma olgusunun içine bir kavramın sokulmasına karşıyım. Şöyle, feminizm sonunda izm, komünizm, feminizm, Tamam, o sosyalizm. Yani bunların bu tip kavramlarda akımlar 19. yüzyılın başlarında üretilmiş, insanları birbirine düşürmek için. Oysa ki şimdi Feyza'ya da buradan selam olsun. Bak, o da evli, çocuğu var. Bir erkekle mutlu bir hayat yaşıyor. Yani şimdi Ama şu feministler Hayır, onu evlenmeyelim demiyorum. demiyor ki. İşte onu zaten az önce Şimdi onu söyledim. Çünkü kışkırtma- Türkiye'de öyle bir şey yok. Kışkırtma şu yönde. Şimdi siz insanlara bir akımı doğru anlatamadığınız zaman veya doğru gösteremediğiniz zaman o akım başkalarının üzerinde yanlış hayat buluyor. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yani aile olmak çok güzel bir şey. Kadın ve erkeğin birbirleriyle bir hayat sürmesi bence çok muhteşem bir Evet. şey. Yani güzel bir şey. Fakat bu kavramlarla ne oldu biliyor musunuz? Ve sosyal medyayla da birlikte. Sosyal medya bir bıçak gibi düşünün. Yani eğer yemek yaparsanız sizin karnınızı doyurur ama doğru kullanmazsanız, birine batırırsanız suç aleti olur. Yani bıçak gibi Şimdi, iki uçlu ama bir işte şey. bunu bence sadece kadınlar üzerinden, mesela en çok çocuğa kim şiddet uyguluyor biliyor musunuz? Anneler. Kadınlar. Anneler. Evet. Ama şöyle bir şey var, zaten feminizmin tanımını isterseniz yapalım. Cinsiyet eşitliğinden bahsediyoruz. Kadın erkek eşitliği Ama var. bu yani işte bu kadının cinsiyet üstünlüğü demek değil ayrımcılığına feminizmi. döndürdüler. Öyle bir şey Kadınlar değil. erkekler Evet. daha Eşitlikten üstündüre bahsediyoruz. döndürdüler. Peki siz Bak, kadınla erkeğin eşit olduğunu düşünüyor musunuz? şöyle, adalette eşitlik vardır. Fıtrat olarak kadın ve erkek eşit değildir. Birbirlerini tamamlayan, birbirlerine üstün özellikleri vardır. Farklı. Adalette eşitlik vardır. Siz adalette eşitliği sağlayamadığınız sürece sürekli kadın mı eşit, kadın mı daha iyi, erkek mi daha iyi patinaj çeker. Türkiye'ye de bunu yapmaya çalıştılar. Bana göre mesela biz kadınız değil mi? Ladies first benim çok işime gelen bir şeydir. Yani kadınlar önden. Evet. Mesela ben havalimanından geliyorum, bantta valiz beklerken elimi uzattığımda bir erkeğin gelip valiz bırak be, ben kendim yaparım. Ay çok teşekkür, Allah razı olsun diyorum. Yani Sen der misin bırak be kendim Tabii ki. yaparım diye. Ne münasebet, Ben demem benim mesela. valizim, Ben de bir de yardım edilmediği için sinirlenirim. Diyemem. Hiç. Hiç taşısın, kim taşıyorsa Bana da. yani ben hiç yani Hayır. yani bende bu yok. Yani ben Niye?
kapımı, ben çiçek miyim yani? Mesela günün sonu? Ben şimdi şunu narin söyle- bir şey miyim? Ben Hayır. Bizim korunması bütün gereken bir şey programlarda miyim? tartıştığımız Evet. konu Bak, bu. ben Bütün hala programlarda bu değil. konuyu tartışıyoruz. Şimdi bak, benim bir tane oğlum var. Biliyorum. Mesela benim gerçekten Allah razı olsun, bütün bizim hani dışarıda erkek işleri olan şeyleri yapıyor. Evet. Biz de onlara göre gelinimle birlikte akşam ne yemek yapalım diyoruz. Şimdi mesela ben de bu ayrıma- Bizim bütün programlarda Ama hayatım, bu karşıladım. gayet- Ama Ama Bak, tam tersi. patronlar da böyle hayatım. Ama Şimdi yok. bir iş yerinde çalışıyorsun. Patron ne yapıyor? Sana bir maaş veriyor. Kadınlara daha az maaş veriyor patron. Nedense Yani mesela. bir şey, o ayrı bir konu, tartışırız. Yani Orada o bir da haksızlık varsa onun da karşısı. Kadın Doğru. yönetici az, kadınlar daha az maaş alıyor. Kadınsa acaba bu işte kampanyayı bu becerebilir miyiz? Aptal mıyız? ya da Biz hamile yani- kalacaksa Ama şu anda çalışmaya devam edebilecek mi vesaire. Yani ya da mesela bazı büyük iş yerlerinde kreş yok çocuklar. Evet, Evet, aynen öyle. evet. Özel şirketlerden söz ediyorum. Evet. Hatta benim gelinim çok önemli bir markayı mahkemeye verdi bu konuda. O yüzden işten ayrılmak zorunda kaldı ve davayı kazandı. Ha, çok sevindim kazanması. büyük Çünkü bir olması marka. lazım. Evet. Da çalışıyordu ve güzel bir pozisyondaydı finansta. Yani eğer kreş olsaydı işini bırakmazdı. Doğru. Haliyle Bırakmazdı daha fazla ama kadın istihdamı olurdu. Tamam, burası Ha, doğru. aynen, Bunu bu kısım yapan doğru. markada, isim vermiyoruz tabii. Büyük bir markadır Türkiye'de gayet seküler bir marka. Kadın hakları için her kampanyaya Tabii. sponsor olan Ama bir zaten marka. öyle olur. Kaç mahkeme, bütün hepsi verdiler. Hala da yok kreş. Katil her zaman görünen yerdedir. Ben onu Ha, her onu- zaman söylerim. Ben Yani bu neyi canlı- bir insan çok savunuyorsa, kim mesela ne kadar ben namusluyum diyorsa o işte bir şey Bu arada vardır. şunu Ha, söyleyeceğim. hadi Ben bakalım. şunu da sizin Bu vesilenizle böyle- herkese söylüyorum. Ben bu zamana kadar kimsenin, bana diyorlar ki sen ahlak bekçisi misin? Evet, Ahlak öyle bekçisi. sorular geldi, Bakın doğru. ben kimin ilişkisini eleştirmiş? Absürt bir ilişki ise eleştiririz. Bu ülkede herkes istediğini yaşıyor. Herkes birbirine evlenmeden önce çocuk sahibi oluyor. Biz evlenmeden önce çocuk sahibi olmanın doğruluğunu, yanlışlığını ya da bana uyan kısmını ben eleştiriyorum. Yorumlar gelmeye başladı. Evet, Arada onları birazcık alayım evet, hadi isterseniz. söz verelim Yazsın. izleyicilerimize, merak ediyorum. Bu arada benim telefonumda dün yazdığın sorularda var. Sevda Türksev tesettür polisi gibidir. İran gibi olmak istiyor. Bu birincisi. İkincisi hemen akabinde gelen. Neden Pelin- kendisi açık o zaman? Pelin Hanım. Onu Bak, soralım. hemen akabinde Pelin Hanım. En feminist sizsiniz. Yani gerçekten Allah aşkına madalyan nerede takın. Ya böyle bir şey mi söyledim ben? Ya rica ederim. En feminist sizsiniz. Bu gergin cevaplar manasız. Şimdi şöyle bir şey var. Yani ne o yorumu makul karşılayabilirim Sevda Hanım için yaptınız, ne de benim için. Kadını üzmeyin. Vallahi yani, billahi. yani ödül Ben izleyicilerin şöyle bir telaş olduğunu düşünüyorum. Buna ne diyeceksiniz? Eyvah, kadın erkek kimliği elden gidiyor. Kadınlar her şeyin içinde. Hiç kimse erkeğine hizmet etmiyor. Artık böyle bir kavram kalmadı. Çıplaklık var. Ondan sonra Buyurun. böyle bir uç olduğunu ve insanların doğru yerde buluşmadığını hissediyorum. Ne diyorsunuz bu ayrı konuda? kavramlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye, bak ben yıllar öncesinde beri söylüyorum, yazdığım kitaplarda da rahat olun. Mecazi söylüyorum. Diyor ki şeriat gelecek. Şeriat Türkiye'ye bir uğrasa korkar kaçar. Çok ciddiyim. Sonra İran'da, Afganistan'da gördüğünüz şey gerçek İslam hukuku değil. Şeriatın kelimesi, Kezban Hatebi'nin bunu çok iyi açıklamıştı. Şeriat kelimesiyle insanları ürküttüler. Oysa ki şeriat Allah yoludur, yani Kur'an. Kur'an'da da o İran'da, Afganistan'da gördüğünüz şeyler, öyle bir şey yoktur. Bu yüzden önce insanlara dini çok doğru öğretmek lazım, Allah'ı. Bakın biz yıllar önce, ben Fatih'te büyüdüm. Bizim ailede her telden var. Benim bir kuzenim Nasıl ateist. bir aileniz var? Benim kuzenimin biri ateist. Ateist. Bir kuzenimin oğlu Deist çıkacak o da. yok o herhalde en son Hristiyandı. Bir ara Yahova şahitleriydi falan. O dolanıyor böyle, gidiyor şey gibi, neydi o eski manken onun gibi. Tuğçe Kazaz. Tuğçe Kazaz gibi. Selam bir olsun. arayış. Antalyalı, Doğru, bir hemşerim. anlatım. Ay, hatırladım, Arayış evet. içinde bir kuzenimin, Ama buldu herhalde şeyi. Ha, o olması herhalde şimdi gereken. En Oraya son buldu. ortadaydı, bir yerdeydi. bir bilmiyorum. tanesi öyle. Mesela bir kuzenlerim komünist, bayağı komünist, tamam mı? Mesela benim ateist olan kuzenim bir gün beni aradı. Ya dedi, kuzen dedi, en çok da sevdiğim kuzendi. Yani böyle kafa yaparız falan. Ben dedi, bizim dedi ateist grubu var dedi. Facebook'ta o açıktı dedi. Baktım dedi, çalışırken bir ses geliyor. Ya ben bu sesi tanıyorum falan. Ben de bu küçük kızların makyaj yapmasıyla alakalı ortaokulda. Tırnaklar ve makyajlar meselesi. O video dedi ki
Bak lan dedi, bu sesi tanıyorum. Bir baktım dedi, bizim dedi en baba dedi ateist abla senin videonu paylaşmış. Kadın ne kadar doğru konuşuyor. Oğlum herhalde dedim yani ortaokul çağındaki kızların doğru söylüyorsun. Şimdi burada şunu ayırmak lazım. İnsanların bakış açısı. Bizler birbirimizle siyasi ve dini olarak aynı görüşte olmayabiliriz. Ama herkes birbirine saygılı olmalı. Bu bizim memlekette zor yapılan bizde bir şey. zor. 2, şu var. Benimle toplumun değer yargıları ve özellikle kız ve erkek çocuklarımızın zihinsel ve duygusal dünyalarının gelişim çağında yapmış oldukları yanlışları veya bu yanlışlıkları onlara normalleştiren şeylere itiraz etmeme, benimle aynı olmanız lazım insansanız. Burada Müslüman, Hristiyan, dinsiz, sağcı, solcu olmana gerek yok. Çünkü ben netice itibariyle benim tuzum kuru. Niye biliyor musun? Benim çocuğum 36 yaşında. Aynen. Allah şükür bir yere gelmişim. Allah da böyle nasip etsin. Benim derdim, ben tribünlere de oynamayı bilirim. Çok da fazla para kazanırım bak. İyi para kazanıyorsunuz Ben ama diye kendi düşünüyorum. camiamdan size bir şey Değil mi? söyleyeyim. Elhamdülillah öyle çok milyonlar kazanmıyorum. Bundan sonra inşallah ayağımız uğurlu gelir. Ya şeyden Sizi dolayı yani yanağa Bu arada götürürüm. bunu çok Kalkar. fazla sormuşlar. Kalkan yani- yeriz. Aa. Kanlı balık ya. şeyden Sağ dolayı olsun. yani. Biliyorum bir YouTube yerini. sıralamasında üstte olduğunuz için mesela bana en çok Evet. bu gördüğünüz gibi ben dünkü şeyleri Evet. en çok para kazandığınız Bakın ben size şunu söyleyeyim. sorusu var, ne kadar Şunu kazandınız? söyleyeyim. Vallahi billahi tallahi. Zaten benim YouTube işte bu sosyal medyadan aldığım reklamlar hepsi bankada tanımlıdır. Gelir gelmez gelir vergisi kesiliyor. Tamam. Kalan bana kalıyor. Çok büyük paralar yok. Bu arada hepimiz aynı şekildeyiz. Aynı şekilde. Direkt tanımlattım. Eğer Türkiye'de Vergisi- size para yatırıyorsa Evet. mutlaka vergisini kesip Evet. yatırıyor. Ben çok reklam almıyorum, seçici davranıyorum, açgözlü değilim. Onun da faturasını kesiyorum. Gittiğim söyleşilere de faturayı kesiyorum. Yaptığım işte en son haberdeyim. Orada da köşe yazarlığımı, programı yapıyorum. Her ay nakit şey olarak para şeyime geliyor hesabıma. Onlar onun vergisini ödüyor. O yani Peki bunu üzerinize bu yapışmış olan hani buradan da geliyor şu an mesela bu ahlak bekçisi Değilim tanımı ki, rahatsız ediyor mu sizi? Çünkü o kadar çok Ya, geliyor ki ona mı hayatım, kalmış, neden her konuda söyleyecek arkadaşım bir şey sor- var. Affedersiniz bir şey soracağım. Sanki ben gece kulübüne gidip direkteki kadını indiriyorum. Ne Benim işin bunu var senin telefonda burada da diye. söylediniz, evet. Abi Ya öyle- sanki bunu ben telefonda pavyona da- gitmişim. Pavyonda oynayan her tarafı Hiç gittiniz meydanda genç kızken beni kuzenim Zorla götürdüm. hayır 18 yaşındayken dedi ki gel seni bir yere götüreceğim dedi. Ben o zaman tabii ünlü falan da değilim. Çünkü bizim o zaman bizim standardımızda ise Nuri Alço gazozuna hap atar. O gerçekte de yapıyor. Yapılıyordu. Kendisi Ondan sonra kimisi çok şeydi. Programda taciz Bir iddiası. kere beni bir pavyona götürdüler. 15 dakika bak burayı gör. Tamam mı bak burayı gör. Bu sana ders olsun. Feyz al. Hani Ama diye, ben değil mi? zaten Yani Pelin şöyle hayır, düşünüyorum. ben Biz- o zaman yazar değilim. Hani kendini koru. Ha, kendini koru Buraya manasında. tırnak içinde düşebilirsin Tabii gibisin. Allah Ha, düşmek değil. Şimdi buraya gelme. gelme. bil. Bak şimdi telefonuma mesaj geldi. Demet Hanım'ı pavyonda görmüşlerdi. Çünkü ben de gittim mesela. Ben çok merak ediyorum. Çünkü biz içerik üreticisi olarak, yani ben içerik üreticisiyim. Sevda Hanım bir kendini nasıl tanımlıyor? Ne diyebiliriz size bu Ben arada? araştırmacı yazarım. Araştırmacı yazar yazar olarak kimliğiyle bence burada. bütün hayatları görmemiz gerekiyor. Evet. Bir konuda fikir beyan Şimdi edebilmek şöyle için. bir şey var. Bir şeyin iyisini iyi anlatabilmek için görmek araştırmacılık böyle bir şeydir. Evet. Kötüsünü. Mesela şimdi bir telefon markası alıyorsunuz ya da evinize bir makine alacaksınız. Bütün markaları inceliyorsunuz. Ve Aynen sonra öyle. diyorsunuz ki ben bunu alayım. Bu özellik. Bu iletişimde şeydir, mottodur. Yani Ya tabii bir ki. şeyin iyisini çok iyi anlamak ve anlatabilmek için kötüsünü de negatifini de bilmen Bir gurmenin lazım. her şeyi tadıp onun Aynen. üzerine Aynen ahkam öyle. verip, Ha şu vardır e, ama kalkıp ahkam kesebilmesi pavyonda gibi. kendini dağıtmayacaksın. Peki oraya dönelim. Siz bana telefonda da bu örneği verdi. Ben ona da Ama güldüm. sanki ben pavyona Ha. gidiyorum. Değerli izleyiciler sanki ben bak bu gariban kardeşiniz ben sanki pavyon basıyorum. Direkteki kadına kız Pavyonda o her direkt tarafın olduğunuz var. meydanda ne bileyim Keşke sen olsa diyorum. bu arada. Ben işte bak Keşke olsa. biz filmlerden geldik. Sanki kız o kıyafet in o direkten. Yani sizin o kıçını zaman- başına özür dilerim çok özür dilerim. Kapat mı diyorum. Abi ben Siz sokaktakilerle daha aşkım çok. Değil mi? ben Hayır, havuzlu ben bence- bir sitede aynı sitede Evet, oturuyorum. aynı sitede, Havuzumuzu evet. biliyorsun. Olimpik Aynı bir sitede mi havuz var. oturuyorsunuz? Evet, komşuyuz. Şahane, komşu. Aidatlarımız, Aidatlarımız maşallah. maşallah. Böyle. Ne var sizin havuzda sitede? Ne Hayır oluyor? ben o havuzun
kenarından bile Ben de geçmiyorum. girmiyorum. Ben de Çünkü size de benim havuza hayat girmem. tarzım değil. Gidip orada millete bak, ben sanki plaja gitmişim. Bak benim imkanım var. Bırak sen. Benim arkadaşlarımın evleri. Ben nereye gitsem bedava beni tatile çağırıyorlar. Ben niye gideceğim otelde işte. Bir adamın yanında mı öyle olmak mı ters size? Hani Benim anlamaya şöyle, çalışıyorum. Benim şöyle söyleyeyim. Benim için bikini ve mayo ha sütyen kilot ha bikini mayo. Benim için mantık bu. Çıplaklık. Bir. Denize giriyor musunuz peki Ben yazın? hayır, erkek önünde girmiyorum. Ha. Kadın O yüzden plajı. de yani Kadınların kadın plajı. plajında da ben gitmiyorum. Nereden giriyorsunuz? Bizim işte böyle en iyi tekne arkadaşının teknesi. Gidiyoruz, Allah razı olsun. Uzak, Ama bu sene açılarak. Ona da gidemedik. Hani Bak, suya giriyor. Yani çünkü düşün doğru. Ben şöyle yorumladım üçümüzü. %100, %50, %0. Yüzde ne Şimdi olduğunu ben bilmiyorum şöyleyim. yani, şoktayım. Ben de komşularımın beni mayoyla görmesini Evet. tercih etmiyorum. Niye? Ama denize girerim. Mayoyla gözükürüm de. Peki mesela Antalyalıyım ben komşunun- çünkü yani. Şunu Nasıl sor- kapatabilirim şunu kendimi? soracağım. Komşunun özellikle söylediğin için soruyorum. Bir komşunun seni mayoyla ki evet mayo görsel olarak iç çamaşırına tabii ki benziyor. Renklisi günün sonunda. Aynen. görmesi neden seni rahatsız eder? Şundan rahatsız asansöre ediyor. binince daha Ben yani- boşanmış bir ailenin çocuğuyum. Benim annemle babam boşandığında annem o toplum arasındaki dul sıfatını aldığında daha bu kadar çok boşanma yaygın değildi. Benim bahsettiğim Doğru. 93-94 senesi. Tamam. Ben anneme çok kötü bakıldığını ve bu kızın da babası yok dendiğini çok iyi bildiğim için boşandığım günden itibaren ne sitenin içinde şortla, tişörtle bir yerle gezdim ne de havuzuna girdim sitede. Çünkü ben ne olursa olsun Türk toplumunda boşanmış bir kadınım ve bunu iliklerime kadar hissediyorum. oho, ben annenin boşandığı Ben yıllar başka ben bir de ülkede yaşıyorum boşandım. sanırım. 95 senesinde. Şimdi bak bunlar evet çok doğru. Ben neler yaşadım. Yani ben eksik etek muamelesi gördüm. Şu bu. Onun Mesela için ben onun için muhafazakar boşanmış olmanıza gerek yok. muhafazakar olduğunu iddia eden camiayı da ben eleştiriyorum. Bak ne diyorum? Onu- Tarzdan mı farzdan mı kapalılık, ayetten mi adetten mi? Kimse kusura bakmasın. Sen eğer tesettüre girdim diyorsan Evet. tamam mı? Kafana göre takılamaz. Me- Şimdi çıkıyorlar diyorlar ki başörtülü kızın onu yapma bunu yapma. Herkes günahını sevabını üstlenerek her şeyi yapabilir. Aslında bak başörtülü kadın değil. Başörtüsüz, başaçık kadının da her şeyi yapmaması lazım bana göre. Sizce başörtülü kadın gece kulübüne gider mi? Ay saçmalama ya, başaçık kadının da gitmemesi lazım. Bütün Bodrum Ha, böyleydi bu sene. abi mesela- yani- şuursuz, ben onlara ne diyorum, kızıyorlar bana. Şuursuzsunuz. Yani başörtülü kadının yapabileceği aksiyonlar belli Aşkım mi? rahibeleri Yani. biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Rahibe olmaya karar verdiğinde mesela ne yapıyor? Diyor ki ben bunları şimdi bir kuruma, şimdi siz beni bu programa çağırdınız değil mi? Bu programı ben biliyorum ne olacağını. Ve bu programa geldiğimde ben bazı şeyleri kabul ederek geliyorum. Evet, aynı şey. Değil mi? Bütün Aynı hayata şey de bu. Din ise çok önemli bir şeydir. Bakın din artık bunun üstü yoktur. Yani Allah, değil mi? Kitap, peygamber bitti. Bunun bir şeyi yok. Ve sen eğer gerçekten Allah rızası için başımı İnancın örtüm sebebiyle ayetten örttüysen. kapanıyorsan ve farzdan kapanıyorsan sen zaten bunları yapmamak üzere bir karar alman lazım. Şekil şemal olsun diye Değil. örtmüyorsan Ha, diyorsun. sen Evet. şayet ben başımı örterim. Bak tesettür sadece saç örtmek değildir. Saç örtmek, başörtü tesettürün bir parçasıdır ve çok önemli bir parçasıdır. Neden? Çünkü senin başındaki örtü senin Müslüman bir kadın olduğunu simgeleyen adeta bir üniforma gibidir. Biz mesela normal sivil kıyafetli bir rahibeyi tanıyamayız yolda. Ya da polisi de tanıyamayız. Tanıyamayız Askeri ama, tanıyamayız. çıkarırız. ama rahibeyi gördüğümde ben hemen tanıyorum veya boynunda haç olan bir kişinin Hristiyan olduğunu ya da Müslüman olmadığını anlıyoruz. Zaten bundan 10 sene önce bazı kiliselerdeki rahipler Hristiyan kızlarına, kadınlarına boynunuzda haç takın dedi. Ama tabii sizin ama Hristiyan işte- olduğunuz belli. Ben buna da bak bir Ama şey işte söylemiyorum. rahibelerin kostümleri siyasi bir simgeye dönüştürmeye çok Şimdi müsait ama şöyle, bir de bu başka bir rahibelerin- şeye dönüşebiliyor bak şöyle çok söyleyeyim. kolay yani. Rahibelerin siyasete onlarınki atılırlarsa bakın bugün yurt dışında meclislerde İncil'e el basarak Biliyorum, evet. yemin ediliyor. Amerikan başkanı çıkıyor basıyor Şimdi ama ben bizde sana başka türlü konunun özüne konuluyor. geleyim. O ayrı bir konu. Bizde Burada öyle bir şey ben- olsa tepki gösterirler mi? Yo hayır. Ya, laiklik Aa, deli altını misin? çiziyorum. Yani Evet. laiklik.
Çok merak ediyorum gelen yorumları bu Hayır, arada. Nasıl? rahibeler siyasete katılsa, hatta Ermeni vekilimiz vardı. Rahmetli oldu mesela. Hani din ve devlet işlerini ayırmak ya Cenaze laiklik. Biz de laiklik şeyine cumhuriyette gitti. yaşıyoruz ya. Ben şöyle söyleyeyim. Bir insanın inanış şekli, biz o zaman hiçbir ekip çalışması yapamayız. Niye biliyor musunuz? Ürettiğimiz her işte bir parça ondan, bir parça, rengarenk bir ülkeyiz biz. Yani bu Olmaya Osmanlı'dan çalışıyoruz beri. umarım. Ama emin ol, ben Batı'ya her hafta sonu hemen hemen kışın söyleşiye gidiyorum. Batı'yı da çok iyi bilen bir insanım ve 18 yaşından beri ihracat açıldığından beri yaptığım için ilk çıktığım ülke Amerika'ydı. Hani Türkiye'yi beğenmiyorlar falan ama yani orada da hayat öyle burada anlatıldığı gibi değil. 3-5 kişi çıkıyor asla. Şimdi ben sana konunun özüne geleyim. Burada çünkü yarım kalmasın, saldırıyor başörtülü şuursuz genç kızlar bana. Kusura bakmayın, bir kere tabii Onlardan ya geçen saldıran bir yok tane var bana bir sürü. Burada daha çok şey var. Abi bak Afganistan'a mesela, gitsin falan diyenler kusura bakma, var. bak Afganistan çok Vallahi Afganistan'a cahilsiniz. gitsin var. Abi çok cahilsiniz. Bak ben şunu söylüyorum. Tekrar ediyorum. Bir kişi tesettüre girmişse, ama tesettüre girmişse, sadece saçını örtmemişse. Tesettüre girmişse. Sen kalkıp git piyano çal, piyano konseri ver, resital yap. Resital. Işte, resital yap. Yani git, ben kendi oğlum benim gitar çalıyor. Ben her Tamam. zaman diyorum spor, bir müzik dalı ve ibadet mutlaka yapılsın. Çünkü bunlar Tamam. kitap okumak mutlaka beyni, ruhu, Tabii. imanı beslemen lazım. Fakat tesettüre girdiğini iddia eden ve başörtülü kızlarımız kalkıp siz kendi aranızda bir müzik grubu kurabilirsiniz. Sorun değil. Ama bunu toplumda paylaştığınız zaman kara sevda, kara sevda dediklerine abi yok, yanlış. Yani senin helal kıyafetin o haramın içinde olmaz. Peki o zaman mesela bunlar manifesti de mesela izlemeye Manifest gidemezler konserindeki yani. tesettürlü Bak, gidebilirler, gittiler. kardeşlerimiz. Ne düşünüyorsun? Ama şunu söyleyeyim. Yanlış. Şuursuz. Manifestin başına gelenler doğru mu sizce Sevda Bakın, Hanım? abi olayı başlatan benim. doğru mu Biliyorum zaten diyorsun? o yüzden hani acaba dedim Bak, vazgeçmiş olabilir ben bu misiniz zamana şu an bu kadar büyüyünce bu manifesti, felaket? hayır niye nesi felaket olmuş ya? Sen sahnede pornografik şeyler yap. Kadın kadına o onun orasına yapıştırıyor. Bu bunun kalça böyle tokatlıyor. Bak, manifestin biz kıyafetlerini eleştiriyorduk. Bak, Evet, eleştiriyorduk. Başından beri. Abi, Bir tül giyinildiği ya- ve çok son derece Ve kalitesiz arkadan, gözüktüğü tamam mı, söyleniyor. Bu arada bak, her yerde olan bir eleştiriyordu. eleştiri. Bak bunu biz Hadisede de eleştirdik. Evet, Hadisede de evet. Bak eleştiri. yemin ediyorum şu kıyafetleri ben eleştirmedim. Evet, sizin Ben eleştirdiklerinizi bunları biliyorum. eleştirmedim. Evet. Bunu görüyoruz. Ama sen, bak bir de şimdi ters algı yapmayın. Elinizi şu vicdanınıza koyun. Lütfen vicdanınızı ve öngörünüzü köreltmeyin. Ben çok özür dilerim. Ben şuradan geliyorum. Artı o, bak. Ya bakın bu memlekette şu kızcağız demeyeyim, kızcağız lafını söyleyeyim ama şu kızlara gelene kadar bizim konuşacak başka Vallahi, kadın meselemiz bak, yok mu? şimdi yani burada şöyle bunların bak, bu yanda Pelin'ciğim, hemen burada karakola yanlış algı çekilmesinden yapma. daha şimdi başka şöyle, bir şey yok mu evde, ya? Bak bir evde birçok problem olur. Evet. Sen o zaman en önemli problemi çözmeye çalış. Sadece onunla uğraş. Diğer problemler bu onlardan daha önemsiz kalsın dersen öbür problemler o arada büyümeye başlar. Bu şirketlerde de böyle. okey, doğru. İşletme körlüğü diye bir şey var. Buradaki konu neydi biliyor musun? Hadise. Bu yine çok düzgün ol. Abi şeyi ver, sandalye olayını. Yok ver aman o Bak sandalye ben çok size fena. şunu bak, şimdi bunu ben zaten yerden Peki Jennifer yere buldum. Lopez'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeni Kapı'daki Jennifer konserinde. Lopez'in kıyafetleri de Gelmese yanlış ama miydi? benim ülkemin gelmesin. Sadece Jennifer Lopez'de şu. Ben bu manifeste neye üzüldüm biliyor musun? Küçük kız Şu olmalı. kızları, o PR'ını pompalayan kimse asıl onları sorgula. Bu kızların öyle bir dans yeteneği var ki. Çok yetenekliler, Bak, çok eğitim aldılar. kızları katletti. PR şirketi ve yapımcısı. Niye beni suçluyorsunuz? Bu kızlar. Ben şeyi anladım ne Bak dediğinizi. aşkım, bu kızlar var ya. Bak şu içtiğim su üzerine yemin ederim öyle güzel bir yeteneğe sahipler ki yetenekliler. bu kızları sen bak 9-8 yaşındaki kızlar takip ediyor. Evet. Bunları örnek alıyor. Bu kızları sen çok böyle cici bici, tamam mı? Böyle kotlarla yine crop giydir. Hani göğüs çatalı gözükür Bir ama limit aşıldığını sen düşünüyorsunuz. bak bu kızları artı 18 diye bilet satmak bile onları katletmek. Artı 18. Sen artı biliyorsun. 18 Peki bunun olmasının sebebi Erzurum'daki- alkol servis ediliyor. Evet, evet, alkol Alkollü bir- servisi. Artı 18'de olsa sen bu görüntülerin
bütün yayılacağını O zaman biliyorsun. şu demin söylediğiniz cümleden şunu Bu anladım. kızları şuradan bak bunu da çekin, yayınlayın. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Manifest'in eğer şu kadar aklı varsa PR şirketini de bıraksın, menajerini de Çok güçlü katlettiler sözleşmeleri var onların. Hiçbir şekilde yapamazlar Arkadaşım, da. katlettiniz ya. Şöyle şunu o zaman söyleyebilir Yetenek miyiz? var. Evet. Bir tek çok Ha, özür dilerim. özür Şunu dilerim. sadece söylemek istiyorum. Hani ben demin o soruyu sorduğumda dedim ya başka memlekette meselem yok falan. Siz de dediniz ki haklı olarak Evet, var var. ama hani bu Hepsininle ilgileneceğim. ben de o zaman buradan nacizane şöyle bir dileğim var. Siz Buyurun. manifest kelimesini sevmiyorsunuz ama ben Estağfurullah. kullanıyorum. Bütün meselelerde adaletin bu kadar hızlı işlemesini istiyorum. Şunu Çat diye söyleyeyim. nasıl kızlar Ben gittiyse dün şunu herkesin böyle hop Ben yanak dün ifadeye şunu gidebilmesini diledim. istiyorum. Pelin'cim, Böyle bir dünyada yaşamak Gidiyor da istiyorum merak yani. etme de bak şunu söyleyeyim. Ben dün şunu diledim, açıkça da yazdım. Turneleri iptal ettiler ya. Ha, evet, o çok konu. iyi bir karar aldılar. İptal oldu, evet. Her olayın bir hayrı vardır. Ben inşallah kendileri gerçekten onlara hayran olan kızlara doğru örnek olacak şekilde sosyal sorumluluk projeleriyle bir şeyi kamufle etmek için projeleriyle ve bu yeteneklerini doğru kullandıkları bir koreografiyle gerçekten sanat yaparak sahnelere dönmelerini canı gönülden istiyorum. Gerçek Hadiseye geleceğim. Ay Allah'ım, bu kadar bir insan yeteneksiz olabilir mi? Yani bir söylediğinizde size hakaret davası falan açmıyorlar. ama bu bilmediğiniz hakaret değil sorular. ki. Soruyorum canım, Abicim, mesela bu hakaret söyleme değil bir ki bu. sıkıntı Yorum. gelmiyor mu yani? Kadın çıkmış sahnede çok yeteneksiz buluyorum. Ama evet. Millet de arkadaşım bana neler söylüyorlar. Bak onu söyle bunu söyle. Geçen bana teyze diyor, dede diyor. Diyor amca gibi konuşuyorsun diyor. Ama bence zaten bu arada benim şahsi Yeteneksiz. fikrim başka bir taraftan dolu olsa şunları yapmaz konuşulmak için. Biz Tarkan'ı hiç böyle görüyor muyuz? Tarkan Bir şey Tarkan'dır söyleyeyim. yani. Şimdi şöyle bir şey bak. Ajda Pekkan Ajda Pekkan'dır, Tamam, Ajda anladın Pekkan'ı mı? bir Biz kenara onu koyuyorum mesela. Tarkan üzerinden şunu söyleyeceğim bak. Seda Akgül dün kanalında manifestle ilgili konuşurken şöyle bir örnek verdi. Tarkan'ı koymadı ama Tarkan'ın da öyle görüntüleri gelecektir. Edis. Evet, söyleyemiyorum Edis'i bir de. zaten yeni Edis'i videomda koydu. söyledim. Şimdi diyor ki erkek sanatçılar için Sinan Bey size de selamlar olsun. Sinan Akçıl işte erkeğin edep yeri gözükmek. Şimdi şöyle bir şey var. Edis'in videosunu koydu Seda Akgül ve dedi ki yani manifeste işte üstüne yürüyorsunuz biz de kostümden aynı şeyi danstan. söyledik geçen bölümde. Edis'in Ben de söyledim sana, sürekli dedim ki işte- 6 tane kadın 6 tane erkek böyle dans etseydi bu kadar çok konuşacak mıydık Ama işte dedim. yapanı varmış mesela Edis. Evet. Edep yeri diyeyim. Konuşmadık ne diyeyim? işte. Edep yerini tutarak dans ettiği videosunu neyse. Tarkan'ın da var. Bu bir akım ya, Michael Evet. Jackson'la başladı. Evet. Edis gitti mi karakola Edis? Gitmedi. Ama zaten benim ilk sorduğum soru, ben kimseye demedim ki manifest çok doğru bir şey yaptı ya da çok yanlış bir şey yaptı. Ben Şimdi- sadece Yani dedim adamlar ki sallana ve bak, sallayarak Pelin'cim, dolanabiliyor evet, yani. Bak şimdi aslında burada şunu da görmeniz lazım. Toplum, yani burada sağcı solcu fark etmez. Toplumun bir hassasiyeti var. Evet. Ve o hassasiyetin sınırını çok aşmayacaksın. Manifeste şunu yaptılar. Şu 6 tane genç kızı gece kulüplerinde pornografik dans yapan pozisyonda çıkarıp harcadılar. Toplum işte o var ya. Buradan toparlamayacağını mı düşünüyorsunuz bu Şimdi meseleyi? şöyle bak, burada ne biliyor musun? Bunu nerede yaptılar? Küçük çiftlik farkta. Herkesin çok kolay, halkın. Mesela Evet. şimdi diyelim bizim komşunun kızı Ayşe gece kulübüne gitmez ama küçük çiftlik farka gidebilir. Mesela yeri orası Çok- değil Yani gibi. Yeri orası değil. Yani atıyorum Zaten bir söyleyeyim, gece kulübü kapanış açıldı. Manifest şimdi bunu gece kulübünde yapsaydı inan zaten haber de olsa kimsenin umurunda olmazdı. Onların argümanı şuydu, onu söyleyeyim en azından. Bu olaylar hiç ortaya çıkmadan önce bir konuşmuştum ben. Artı 18 konserimiz var dediler. Ben de dedim ki hatta artı 18 ne? Hani Olur mu alkol gelmedi aklıma. Alkol servis edilecek. Onun Peki, için miymiş? ve yok. Evet hani- evet, onun için artı Ben de 18. danslar için- Hayır yok yok, alkol Alkolden servisi. dolayı. Açıklamalarını okudum. Alkolden O da dolayı akıllara ve zarar. yok satmış Bak, biletler bu evet. arada yani. İşte bak Hani- şurada şu var. Mesela şimdi ben gelirken gayet sekülerin dibi bir arkadaş aradı. Dedi ki Sevda dedi ya, Sekülerin dibi. bak sekülerin dibi ha, çok ciddiyim. Ben dedi seni yıllardır tanıyorum. Bak ben hiç dekolte konuşmam. Yani dekolteyi biz biliyoruz. Benim ailemde var, arkadaşlarımda var. Ben mini eteği de konuşmadım ama mini değil yani, sen artık bir tarafların gözükecek şekilde. Dedi ki geçen dedi ablamın kızı dans ediyordu dedi. Ve dedi manifest açık dedi 9 yaşında. Ve dedi aynı onlar gibi şuh şuh dans ediyor. Demiş ki nasıl dans ediyorsun? Ama demiş manifestler böyle dans ediyor. Bak. Tehlikeli buluyorsunuz, değil mi? Anladım. Şimdi Çocuk bu gelişimi var. açısından. Şimdi Çünkü biz tabii- çok kolay etkilenen bir Tabii. toplumuz Ama ya. bütün biz- çocuklar- Aynı şey LGBTİ Yurt bireyleri dışında için da- de Tabii konuşuluyor canım, ya. o da Yurt Deniz Derya bir dışında konu. gidin çocukların bizde bak ailelerde de şu var, anne babalarda
bizde çocuk eğitimi, yurt dışında çocuk eğitimi nasıl biliyor musun? Görüyorum. Ters üçgen düşünün. Şu uçtan disiplin ede sıka Evet, getiriyor. evet. Çocuk büyüdüğü zaman Kendi dağılıyor. açılıyor. Bizde tam tersi Kabak üçgenin çiçeği gibi. altından başlıyor. Aynen. Ergenlikte sıkmaya çalışıyorlar. Şimdi Şebnem Hanım'ın bir yorumu var, der ki ben de bu arada hani çok akıyor onlara da çok teşekkür efendim ediyorum. tesettür sadece kadına mı? Erkeğe, evet. Edep sadece kadın Hayır, için hayır, mi? hayır. Ben bunu daha o videom yayınlanır. Buradan da size söyleyeyim. Haykırıyorum. Tesettür İslam'da, İslami, hatta diğer inanışlarda da hem kadına hem erkeğedir. Erkeğin dar giyinmesi, vücut hatlarının belli olacak şekilde giyinmesi kesinlikle haramdır. Sinan Bey şortları atın. Bu arada Semih Cenk de aynı şekilde linç edildi ve konseri iptal edildi diye hatırlıyorum. Aynen. Evet, o da aynı şekilde Bu da şey yani oldu. tesettür erkek de giriyor. Tabii. Erkeğin tesettürü nedir? Erkek kafasını kaldırıp bakmayacak. Tamam mı? Bırak sen çıplak kadına, normal tesettürlü bir kadına bile bakmayacak yani. Ve erkeğin, tamam mı, mesela belden üstü helal diyorlar ya hani şortla. Yalnız bu sokakta değil yani. Sokakta dolanmayacaklar. Değil. Hani çok mecbur kaldığında falan sen erkek karın haşemalı alıyorsun yanına, plaja gidiyorsun ya da sitenin havuzuna, erkek üstü çıplak. Bak bu bana ters geliyor. Bak, benim için boşanma sebebi. Şöyle Benim bikini ve mayo ile giremediğim bir ortama benim kocam da giremez. İslam'a göre erkeğin şekli helal bile olsa bikinili ve mayolu bir ortama girmesi haramdır. O erkeklerle yüzecek şortla. Öyle mi, doğru mu anladım? Hayır, karısı haşemalıyken dönüp de orada başka bedenlere bakmayacak. Karısı da haşemalı. Tamam, yes, girebilirsiniz ama bikinili ve mayolu o havuz ve deniz ortamında o haşemalı kadının kıyafeti haram olmasa da ortam haramdır, Ortam girmemesi lazım. Peki. Bu fıkıh bunu söyler ama şöyle söyleyeyim. Biz aynı sitede dedim ya oturuyoruz. Ben havuzun önünden geçmemişim. Sanki ben bizim sitenin havuzuna gitmişim. Ne bu kıyafet? Zaten herhalde insan Komşular böyle giyinir mi de? havuza atlarlar. Şebnem Arkadaşım, Hanım gitmiyorum. okuyacağım. Gitmiyorum. Şimdi, Şebnem Ben Hanım de diyor ki gitmem. O yüzden karşılaşmadık. Yozlaşmayı kadın üzerinden tartışmak ciddi bir şiddettir. Bunu kadınların yapması ise, üçümüzü de herhalde kapsıyorsunuz diye düşünüyorum, oldukça konforlu sanırım. İnanın Şebnem Hanım, şu an oturduğum koltuk hiç konforlu ben size değil. bir şey söyleyeyim mi? Eril sistemin takdirini çok almak daha kolay. Ben hiçbir kendi adıma bir Şebnem Hanım erilin bana takdirini pik mi almaya miydi çalışmıyorum. neydi bir şey diyen. Bu konu başlangıcı da şöyle. Biz Ben dedim burada ki konforlu bir yerde hiç konuşmuyoruz İlhan'ım. bu konu yani. başlangıcı şöyle. Ben geçen gün Burak Mengü konuğumuzdu, Nevşin Mengü'nün kardeşi. Onunla konuşurken dedim ki yani bütün dedim davalarda erkeğe haksız deniyor ama bana göre dedim bir kadının kocasından boşanmamak üzere yapmış olduğu savaş, 8 yıl boyunca bütün elindeki bütün her şeyi almaya çalışmak. Süresiz nafakaya karşı. Süresiz, ben de karşıyım. O da Evliliğin karşı. sosyoekonomik, Evet. tarafların sosyoekonomik durumlarına göre ve evliliğin yılına göre bir nafaka belirlenmesini savunuyorum. Artı 30 yıllık, 35 yıllık, 25 yıllık evli bir kadın, kusura bakmayın, ona da erkeğin dibine kadar versin ama erkeğin de kadınlarda var donuna kadar alırım mantığı. Evet, yanlış. yani donuna kadar almak Tamam için mı? senden ayrılmak isteyen insanı kendine mahkum edip Yani. ondan sonra bir de sadakat yükümlülüğü var, Yani. bu bilmem ne demesi. Konu da şuradan erkek açıldı. Erkek her şeyi yapacak. Bak, erkekten her şeyi alacaksın. Bak şu var. Erkek evlilik teklifi yapacak. Erkek sana jestler yapacak. Ya onu niye yapacak? Burada ben de Bak varım. sen- Buralarda ben de Evet. Arkadaşlar Niye pelini aldık. Ama yani erkek sürekli hani parayı erkek ödeyecek. Bak burada sonuna kadar. ama böyle şunu bir şey şuraya yok. kadar Bana var ama. göre ödemeyecek. ödesin. Ödemesin. Niye Bak, ödesin? Bu aşkım, adam dinle. bize Bak, bir şey ben ödemek kendi için mi fikrimi doğdu bu söylüyorum. adam? Bak bana Yazık, göre günah. ben bu kültürden ama ben de erkeği, bak bir iş yerinde çalışıyorsun. Ben yıllarca özel sektörde çalıştım. Patron sana, değil mi, gel bu işi yap diyor. Bak iş olarak da Tamam. mantık olarak söylüyorum. Biz gidiyoruz, aman işimizi düzgün yapalım. Çünkü karşılığında da emeğimizin karşılığını alacağız. Tabi burada bir maddi bir şey var. Yeri geliyor, el alemin adamı bize her ay para veriyor diye karısına sinirleniyor, geliyor durup dururken personeli fırçalıyor. Olabiliyor Evet. bunlar. Çünkü patronlar Bak, genelde dur, erkek dur. olduğu için Hayır, biz fırçalayayım. ya ben sana bir Tam şey, da ben alamamışız. sektörde bak ben sektörde özel sektörden geliyorum. Abi kadınlardan gördüğüm zararı erkekten. Yok onu ben de ne yazık ki. Ben de Ama- kadına Hala. geçen gün Hala. şimdi bu konuyu Hala. açıyorum. Son Güzide anda duran kaldı. mevzusu. Ama bu şey Güzide değil. duran. Biz neden Fikret Orman'a metres muamelesi yapmıyoruz?
Evet ama ben Ama bir erkek olsaydı o kişi, yani bir kadın olsaydı, yüzde tam tersi bir senaryo olsaydı o kadına mestres muamelesi yapacak. Peki Şeyda Coşkun dayak yemiş mesela. Niye gidip o kadın kocasını dövmüyor? bir şey söyleyeceğim. Şunu söyleyeyim. Son 10 dakikamız bir konu var, onu muhakkak Güzide sormak duran istiyorum. için şunu söyleyeyim. Yaşadığı ilişki beni ilgilendirmez. Boşanma davası sürüyor ama evet. sorumsuz bir anne. 2 tane evladı olan bir kadının Bunu yapmamalı bir ama. aşk yaşar yaşamaz hukuken de yaşamaması lazım. Bedelini öderim diyor. Fakat senin 2 tane çocuğun var yurt dışında senden ayrı, kocanla çekişmeli boşanırken bu ilişkiyi gözler önünde değil, gözlerin arkasında Bak çok önemli bir detay. Gözler önünde değil, gözler arkasında. Ama Neden yaşıyor denmiyor. Bak, Çekmişler, yol koymuşlar evlatlarının yani, travmasını. Hadi bak Google'a yaz. Bak çocuk ne düşünür biliyor musun? Annem neler De ki yapmış oh bizi burada bıraktı. Baba zaten diyelim çocuklarını bilmiyoruz da belki dolduruyor. Belki Ama diyeceğim zaten kesin. ya şöyle bir şey var. Babanın da yayınladığı bildiriler olduğu için Aşkım. çocuklar Yani yandı tamam, zaten. rezil edilmiş Peki, ayrılık Bir işte. anne olarak, bir Kötü bir anne durum, okey. olarak bak biz niye kadını üstün tutuyoruz? Cenab-ı Allah niye annelerin altını, ayaklarının altına cennet vermiş? Biz kadınların kutsiyetini konuşuyoruz. Ben de Biz doğurabildiğimiz için biraz kutsalız. Bak fark etmez. Sende o güdüler var. Doğurmasan da o merhamet duygusunu, inancını kaybetmezsen kadına Allah veriyor. Kadın farklı bir fıtratta. O yüzden fıtratları kavga ettiriyorlar. Erkeğin fıtratı... Peki bir konu var Buyur. Sevda Hanım. Son 10 dakikamız olduğu için onu özellikle sormak istiyorum. Bu arada dünden beri gelen kadar yorumlarda. çabuk geçti Evet Ne ya. kadar Bu evet çabuk çok geçti. su gibi geçti hakikaten. gibi geçti. Şimdi bu bir tane buradaki yorumdan bağlayayım. Şimdi Feyza ile yine kulağa çınlatmışlar Feyza'nın. Şimdi biri demiş ki Feyza Altun demiş bir story koydu bir sunucuyla alakalı. Birinin cinsel yönelimi tercih demiyoruz. Yönelimini ifşa etti bir storiesi var Feyza Altun'un. İsim vermemiş İsim vermedi ama herkes biliyor. Ben de vermeyeceğim. Anlayan anlamıştır ama oradan biri bana demiş ki Sevda Hanım'a mı laf sokuyor? Hayır. Yok Sokmuyor. yok. Ben dün Feyza Altun'la da... Yakınsınız değil mi Ya siz tabii Feyza'yla? tabii. Şöyle söyleyeyim. Feyza bana öyle bir laf zaten sokmaz. Zaten bir Yapmaz. abi olmaz. Peki Olmaz. Artı kime laf soktuysa o cevap versin. veriyor o da kendisi. O da vermiş mi? Verdi veriyor. Ha, öyle mi? Orada şimdi tabii LGB ben asla Kime laf söyleyemiyorum. soktu? LGB LGBT mi? LGBT ve artıları da var. Evet. Yanlış söylemek lazım. Evet, Şimdi bu LGBT. meseleyle ilgili. Ne düşünüyorsunuz? Yani siz Ben LGBT'nin Ne asla olduğunu düşünüyorsunuz? savunucusu olmam. Ben insani olarak şöyle söyleyeyim. Neticede hepimiz insanız. Bunu tasvip etmem mümkün değil. Ama- Onaylamam mümkün değil ama Kur'an insan onuru üzerine yazılmıştır. İnsanları tenkit edebilirsiniz. İnsanları şu yapın ama onur kırıcı veya aşağılayıcı daha yeni bir olay geldi benim başıma. Yanımda böyle biri vardı ve yanımdaki kişi onu çok kötü yani kötü sözler söyleyince dedim ki bak dedim bu beni bilir. Ben dedim kendisini hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Tekrar ediyorum sana dedim tebliğ ediyorum tövbe et ve normale dön diyorum. Ama sen bir insana bu kadar aşağılık konuşamazsın şimdi şöyle diye bir şey. tepki verdim. Şimdi burada duracağım. Yani esasında hani Karşıyım tövbe tabii. ederek normale Tabii. dönülebilecek bir mesele olduğunu mu Evet. düşünüyorsunuz bunun? Bir rahatsızlık olduğunu düşünüyor musunuz Şöyle peki? Bir hastalık. rahatsızlık şöyle Nasıl söyleyeyim. tanımlıyorsunuz? Şöyle rahatsızlıksa psikolojik bir rahatsızlık onu olarak anlamayın. düşünüyorum. Evet, nasıl? Psikolojide de tedavi olunması gerekiyor. Bunun tedavi olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi şöyle bakın. İnsan farklı eğilimlere bana böyle mesaj atıyorlar. Abla ben işte kadından ya da erkekten hoşlanıyorum. Ne yapacağım? Diyorum ki bak ben de alkolü çok merak ediyorum ama içmiyorum haram diye. Ama Bu o bir- merak aklınıza Dur. düşüyor insan Düşüyor olduğunuz da için. Cenab-ı Allah seni düşündüklerinden değil, eyleme döktüklerinden sual Tamam, edecek. burada bir Bu sorun böyle. yok. Senin ona eğilimin olabilir. Sen bunun haram olduğunu bilerek kendini yine Allah'a şükrederek, ibadet ederek öncelikle bilimsel destek alarak mutlaka her zaman ben derim tıbbi destek alarak ve nefsine hakim olarak mesela nasıl Ramazan'da oruç tutuyoruz değil mi? 18-16 saat yemek yemiyoruz. Veya mesela adam zina yapmıyor. Şimdi zina yapmayan kişinin canı cinsellik istemiyor mu zannediyorsun? Ama burada şöyle bir şey var. Ya ahlaki yapmıyor, Bu şöyle ya bir şey ama siz inançtan. ama şunu söylemiş oluyorsunuz hani bu meselenin cinsel farklı cinsel yönelimlere toparlayacağım. Sahip olmanın bir heves, bir işte nefs şimdi bak olduğunu şimdi, söylüyorsunuz. bak nereye gel- Doğuştan çok belki şöyle söyleyen insanlar var. Kendilerini şöyle ifade ediyorlar. Diyorlar Ben ki, doğuştan hani, kendimi kadın gibi diyor ki hissediyorum. mesela gerçekten ben diyor yani doğuştan kendimi bu bedene ait hissetmiyorum ya da ruhum böyle Çocukluğuna bedenim
uygun değil diyor. ya Böyle yaratmış beni bak, Allah diyor. bak. Ne yapacak o Yok, zaman bak, bu? Ya? o Bu bir haşa. heves mi? Allah haram ettiği şekilde kulunu yaratmaz. Bak, insanoğlu sıfır bilgi, sıfır cesaret, sıfır korku, full imanla dünyaya gelir. Ve yaşadığı çevre, ailesi, coğrafya kaderindir. Bu da olabiliyor. Aileniz her zaman iyi olmayabiliyor. Tabii ki. Yaşadığı Tabii ki. travmalar şunlar. Baktığınız zaman eşine şiddet uygulayanlarda yapılan araştırmada üniversite mezunu hem de bunlar. Doktordu, mühendis. Her zaman söylerim, çok daha fazla. Varoşta yok bu sadece. Evet, çok daha fazla. Kariyerli yerlerde olanlarda çocukluğunu eğiliyorsun, ya babası annesini dövmüştür ya da baba tarafından dövülen çocuklarda karısına ve çocuklarına şiddet eğilimi daha fazladır. Bu yüzden bunları böyle yüzeysel baktığınız zaman insanlara bunun doğru bir şeymiş bu. Bu ne demek değildir. Bu tercihi yapan kişileri kınayacaksın ama bunlar çocukların, bak şimdi ekranlarda kadın mı erkek mi belli olmayan tiplerin bu ben böyle kendimi hissediyorum demesini ben tasvip edemem. Sosyal Normal bir medyada da değil. bunu Evet, söylüyorsunuz. Evet, şu mesela an- Mükremin mevzusu. Son 5 dakikamız. Ben hani özellikle Mükremin Gezgin, çok merak ettim. Mükremin Tedavi edilen bir şey Mika- olduğunu neydi? düşünüyorsunuz. Mika Raun Aha, evet. Mika söyleyen Raun. Mika Raun. ve Murat Övüç. Murat Övüç, onlar kadar bir ara Zeki Müren düzeltti. dinliyor musunuz? Dinler misiniz? Evet, ben Zeki Müren'in sesi. Benim bütün çocukluğum şöyle geçti. Anneanneme gidip Zeki Müren çıktığı zaman televizyona kadın mı erkek mi diye sorardım. İşte. Çünkü ruj sürerdi Şimdi şunu ve pantolon söyleyeyim. giyerdi. Şunu Ama söyleyeyim. nedense biz O bu zaman isimler şu üstünden var, konuşuyoruz aşkım, bunu. ama bak o zaman bu kadar sosyal medyamız yoktu. Televizyon, bu TRT'de kadar çıkıyordu ulaşılabilir kendisi değildi. Belki de bu kadar övünülebilir de Şimdi değil. şöyle Zeki Müren, Bülent Ersoy devlet sanatçısı ya. bak Evet. şöyle Cinsiyet değişimi söyleyeyim. başka bir konu değil mi ama şu Şimdi şunu konuştuklarımızdan? söyleyeyim. Şimdi Bülent Ersoy da bu ülkede bu akımın öncülüğünü yapmıştır. Evet. Çok iyi bir ses, Çok çok iyi iyi bir bir sanatkar, yorumcu. okey. Sesine bir şey diyemem. Allah bir ses vermiş, kapıda koy vermiş. Fakat Bülent Ersoy'un hayatı, sanatsal değeri ses ve yorum olarak herkese örnek olabilir. Ama hayatını kimse örnek almasın. İstikrarlı bir hayatı Yani yok. en azından- Ve ben bu işi yapanların netice itibariyle bu hikayenin sonunda hiçbiri çok mutlu değiller. Mutlu olmayacaklarını Olmuyor. düşünüyorsunuz. Çünkü fıtrata ters bir şey bu. Şunu söylüyorum tekrar. İnsan onurunu incitmeden ama siz sokaklara çıkıp elinizde bayraklarla, sahnelerde bayraklarla Yürüyüş. bunu özendirmek yok. Bu ülkede hangi LGBT'nin hakkı yok? Mükremin Gezgin denen tip askere gitmemek için kendini yırttı. Peki bir şey söyleyeceğim. Son dakikalı çok üzgünüm Zaten bittiği gitmeseydi. için. Yani zamanı Gitmedi yetmediği de. için. Bir Evet. soru soracağım Sevda Hanım. Buyurun. Biraz böyle şahsi değil de. Sor. Çok iyi niyetli sorduğumu bildiğiniz için. Haddimi aşarsam ama Diyecek, lütfen. kötü bir şey diyecek. Yok ama yani. uyarın haddimi Sona yakın, aşarsam. sona yakın. Evet. Şöyle bir şey Tut elimi. soracağım. Bir dakika söyleme hemen. Ya yok aşk olsun. Komşuluk şeyi yaptık Ben, ya. ben Şöyle dinliyorum. Yok hani nacizane ben çünkü kimseyi kırmak Şaka ve yapıyorum. kimseyi üzmek isteyen biri Söyle. olmadı. Aşırı empattır. Ya sizin bir Farkında. oğlunuz var. Evet. 36 yaşındaymış maşallah kimse inanmaz ama. Bu bir işte rahatsızlık, bir tercih, bir şey. Bu bir neyse nasıl tanımlıyorsunuz? Oğlunuz karşınıza geçseydi ve ben böyleyim deseydi mesela. Ne yapardınız ya Canım Sevda bak Hanım? tekrar ediyorum. İnsan bir Baştan erkek, beri bir anne söyledim. ne yapmalı böyle bir La durumda havle ve yani? la kuvvete illa billahil aliyyül azim diyelim. Ben bir anne olarak mücadelemi yaparım. Bizim çok yakın bir komşumuzun tek bir oğlunda böyle bir şey yaşandı. Ne yaptınız? Ne yapıldı? Ne yaptık? Kadıncağız üzüldü. Önce mücadele etti. Sonra kendi içinde bunu reklam yapmadan, anlatabiliyor muyum? Biz de ne komşumuzla görüşmemezlik yaptık, teselli ettik. Çok daha yeni bizim bir arkadaşın başına geldi. Bayağı da onunki büyük bir şeydi. Sosyal medyada çocuk böyle bir şey. Çocuğu toparlaması için biz mücadele ettik. Bir takım grupların eline geçmiş ve ben arkadaşıma şunu söyledim. Dedim ki ya dedim önemli olan şu gruplardan kurtarmak bunu. Öbür tarafı bir şekilde aile Grup içinde ne dediğimiz yapacak? öyle WhatsApp grubu gibi yönlendiriyorlar. Yok Yok, böyle bir etkileyici ritüeller gruplar. falan filan alıyorlar, çocuk zengin de bir ailenin çocuğu sömürüyorlar. Bunları bir işleyin siz. Çok tabii biz yaşadık bunu. Ben arkadaşıma ne dedim biliyor musun? Dedim bak öbür tarafını hani cinsel tercih kısmını şimdi bir kenara koyalım. Biz önce şu pisliklerin elinden çocuğu kurtaralım. Zamanında Adnan Hoca mevzusu yani. Evet gibi Aman onun ah, gibi yok bir şey. eksik. Ve dedim öbürünü dedim bir şekilde senin evladın imkanın var.
bir dert çünkü çocuk Tedavi bunu... etmeye mi çalışıyorsunuz? Ben Hayır, homoseksüelim hiç diye. Hayır, tedavi homoseksüeli değil. tedavi etmeye çalışmıyor Hayatım burada. bunlar bu çocuk. Başka bir cenahtan Sosyal ticarete medyada başlanmış. tabii Oraya şarkılı. okey. Onu tedavi Ama ilk ediyor. komşuda mesela şey var hani homoseksüelim diye biz onu tedavi etmeye çalışıyoruz. Tedavi, hayır, çocuk cinsiyet ameliyatı oldu sonra. Evet, Yani sonra kararın sonuna kadar kadın gitti ve kadın oldu. gitti ve anne baba çok üzüldüler. Kahroldular ama neticede evladın. Ama biz insanlara bunu böyle söyleyerek biz bunun çoğalmaması için çocuklarımızı doğru yetiştirmemiz lazım. Şimdi ben şuna da karşıyım. Mesela kız çocukları gibi yetişmeli. Erkek çocukları erkek çocukları gibi yetişmeli. Babalar çocuklarıyla daha çok vakit geçirmeli. İşte evde anneye yardım edecek. Herkes tabağını alıp mutfağa götür. Hatta Erkekler de akıtıp sorumluluk sahibi koyacak. oluyor. Bak mesela götürüyor falan. Tabii. Sen de Götürecek. ne yaptın ya? Hayır. Biz Bize artık tahta mı yani oturtuyor? Hayır, Bayılacağım bak artık evin ya. içinde herkes bunu yapacak. Anneye yardım edecek. Ama erkek çocuğu babayla lastik değiştirecek, futbola gidecek. Prenses tamir erkeklere edecek. son yani. Prenses erkek, bak o lafı da onu da ben eleştirdim. Prenses Erkekler erkek. prenses olmadı. Öyle bir kadınlar şey yaptı ki erkekler geri çekildi. Dedi ki abi işi çözdüler. Yani abi her şeyi ben yapacağım, bedeli de ben ödeyeceğim. O yüzden ben prenses erkek olayım dedi. Daha rahatım. Evlilikler niye azaldı? Boşanmalar fazlalaştı. İşte bu kadın erkek Ya da tek dengesini eşlilik bozdukları insan için. doğasına aykırı olduğu için Şöyle olabilir mi söyleyeyim. sevgili seyirciler? Bak, eğer bir insan Müslüman ya da Hristiyan olsun, her dinde tek eşlilik. Bizde mesela Peygamber Efendimiz ne demiş? Sizin için en iyi olan tek bir eştir. Hani bir ayet var ya 4 Aha, eş. Onun evet, şartları onu o kadar konuşuyoruz. ağır ki. Bak bir Müslüman erkek o şartları yapmaya kalksa yapamaz. Şartları o kadar Ben ağır. zaten ekonomik Sen- olarak 4 tane Tabii. kadını bir arada Yok, götüreceğini dört düşünmüyorum. değil, Türk iki erkeği tane. Adam çünkü hep ekonomik Ama olarak ne bir şeyleri demiş? götürüyor. Evet, Hayır, aynen Peygamber öyle. Efendimiz de sizin için hayırlı olan bir eştir. Siz Şükür. bilmem kaç asır öncesine gidip o günkü şartlarla bugünü falan değil. Ya şunu da söyleyeyim. Ya sadık kalamayacaksanız evlenmeyin. Yapamayacağınız şeye hiç girmeyin. Girmeyin. Diyor. Çocuğunuza Doğru, burada çok bakamayacaksanız doğru. Doğurma. doğurmayın. Evet, ona ben de katılıyorum. Eğer evcil hayvanı ölene kadar bakmayacaksanız evinize almayın. O evcil hayvanları alıyorsunuz, evinize oynuyorsunuz, bir süre sonra sıkılıp sokağa bırakıyorsunuz ya, Allah hepinizi Ya evcil hayvanı alıp beter evde olun bağlı yani. tutan var ya. Mesela Evde vallahi bağlı haber bağlı veriyor, tutuyor. bitirdi. atıyor ya. Bağlı Bak, tutuyor ya ben evde. nefret Eve ediyorum. almış. Seni bağlasınlar o Bak, zaman bir eve. hayvanı sokaktan alma. O sokağa alışıyor. Orada mücadele etmeyi Peki öğreniyor. mesela bu sokak hayvanları, süremiz bitti ama bu konuda bir yani böyle sokak hayvanların toplatılması efendim Şöyle, o konuda insan ne bak ben çok düşünüyorsunuz ya? iyi bir hayvan severim. Evimde de hayvan var. İnsan hayatının üstünde bir hayvan sevgisini doğru bulmuyorum. Şöyle bunlar telef edilmeden, acı çekilmeden bir ortam hazırlanıp sokaklardan şöyle alınması lazım. İnsanlar yani bak geçen polise pitbull saldırıyor ya. Yurt dışındaki Pitbull'un ne barınak, işi var ya sokakta yurt dışındaki başıboş? barınak Barınaklar. sistemini Evet, barınakların yani güzelleştirilmesi ve öyle onların ölmesin. konforlu İngiltere'de yaşaması nedir lazım. Biliyor Güzel musunuz var. İngiltere'de bakın batıya özeniyorsunuz. Belli bir Almanya, sürede İngiltere, uyutuyorlar, 8 evet. ay sonra. Böyle- 8 ay Evet. olmazsa, Uyutuyorlar. sahiplenilmezse uyutuluyor. Batı Sayaçlar böyle. var bakın Tabii. şeyleri. Fakat orada bir tek hani şunu yapıyorlar. Her ay 15 günde Tabii, bir tabii. okullar gidiyor. Sahiplenme Tabii, tabii. etkinlikleri Ama yapılıyor. şöyle Yani. söyleyeyim, benim Ellerinden orada, geleni yapıyorlar. oralarda çalışan takipçilerim var. Diyor ki çoğunluğu uyutuluyor. Uyutuluyor. Çünkü sokakları güvenli hale getirmen lazım. İlla beni bir Hayvanlar- köpek ısırdı. Severken vadinin Ama şunu da şeyinde. söyleyeceğim narzane. Bugün bu yayına Çok gelirken zor. Bura mı ısırdı? hani şöyle Çok de bir yani. şey var. Bugün yayına girerken hatta sizden erken geldim. 4-5 yaşında bir çocuk kedi yavrularını herhalde tekmelemek suretiyle 4-5 İşte bu ezmiş. aile- O neden biliyor Mesela musunuz? bu aile, Çünkü onun evinde Şimdi bu böyle aile bir ortam ceza var. almalı. Almalı. Bu aile Kesinlikle ceza almalı. almalı. Çocuğunuza bakın geçen polislerimizi şehit eden çocuğun küçüklük fotoğrafı çıktı. Kuşları öldürmüş Evet. fotoğraf. Siz Aile anne her şeyin babalar, farkındaymış. Tabii Burada canım. hiç muhalefet Bırak, yapamayacağım. Burada kesinlikle %100 haklı bir yani. çocuk hayvana da eziyet ediyorsa ailesine. Ya abi 2 gün önce neredeydi o nesli tükenen mavi balığı? Evet, sen Antalya'da, zıpkınla öldün. Antalya'da, evet. 12.000 lira ceza.
Ne 12.000 lira ceza mı Ne ya? Buna hapis yapacaksın onu cezası ya? ver Aynen ya. öyle. Valla bu arada şeyi de hazır yakalamışken. Manyak mısınız siz ya? Mavi balığı görmüşsünüz. Ne yiyeceksin? Gerizekalı. Zıkkım ye, Evet. gerizekalı ya. Arkadaşlar Ay, çok sinirim, Allah'ın bak, sessiz bozuldu, kullarıdır bozuldu. hayvanlar. Gücünüzün ben- yetmediği anladın şeylere mı? Her türlü saldırmak haksızlığa kalleşliktir karşıyım. yani. Umarım. Neyse vallahi işte böyle güzel oldu. İyi ki çağırdın. Valla çok iyi oldu. Abi biz hep isteriz vallahi. Bana da çok iyi oldu. Bir şey İnşallah. söyleyeyim. Her katlettiğiniz hayvanın ahı çıksın Canan Hanım'a Aynen bakıyorum. öyle, Orada aynen bir tane Leman Hanım sizle göz göze geldik. Siz bildiniz beni. Cezve var. Kedi cezvenin Evet, davası bugün davası Onu- var. O hanımefendiyi ben buraya konuk alacağım. O kedisi için böyle iki gözü iki çeşme ağlayan kadını alacağım. Ha, İnşallah evet ya, da gördüm. o adam da ceza alacak. İnşallah. İnşallah. Peşindeyim ben Bak onun. Ve şunu sabah da sabah söyleyeyim. delirdim ona. Bir hayvana şiddet uygulayan bir yetişkin öncelikle psikolojik olarak hastadır. Bir sonraki adımı Adamı bir insanın aynen olduğu. öyle. O yüzden Öyle bunların- şov için ben alıp her evinize programda bağlayıp da söylüyorum, işkence yok, etmeyin. Yok. Hayvanı evine bağlayan çocuğuna da berbat annelik Aynen. yapar. Ben bir de şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na Tamam. ve parti gözetmeksizin bütün milletvekillerine sesleniyorum. Madem ki siz bu hastaları cezaevine koyamıyorsunuz, cezaevi hastane modeli oluşturun. Bunları hastaneye tıkın. Ece Seçkin'in başına gelen. Aynen Onun da öyle. kıyafetlerini eleştiririm ama 4 yıldır ya. Bende de var bir tane. Ve serbest sürekli bırakmışlar. İftira atıyor. Yani ne o? Cezai ehliyeti yok. O zaman bunları ev hapsi vermişler şimdi. Bunları ne yapacaksınız? Cezaevi hastane. Evet. Cezaevlerinde var, revir falan Evet. var ama öyle Yok, yok, değil. hastane, Öyle psikolojik değil. tedavi. Hapishane ayrı. Bütün her tarafı demirlikli. Bunları hastaneye tıkacaksın abi. Yok böyle bir şey. Evet. Hayvan için de aynı şey geçer. Aynen öyle. Bunun Bu arada- bir sonraki adımı insan. Kapatmak Evet, zorundayım hadi çünkü bizden kapatalım. sonra bir başka canlı yayın var. Olmasa ucu açık gider. Hadi Çok bakalım. teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür geldiğiniz ederiz için. çağrımıza hızlı cevap verdiğiniz için. Sizi Çok seviyoruz. mutlu ve memnunuz. Biz de sizi seviyoruz. Devamının gelmesini istediğinizi biliyorum. O Sevda Hanım'ın kendi kararıdır. Biz çok mutlu oluruz. İnşallah Buraya geliriz tekrar ilerleyen gelirse. zamanda. Efendim linç gelsin özel bölümü izlediniz. Yorumları gördüm. Yazmaya devam edin. Önümüzdeki pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Salladım ama.